Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını canı gönülden selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Sıla yolu bitti. Çoğumuz için bitti diyebilirim yani %99. Gene işe de başladık. Yolda olan tek tük vatandaşlarımız vardır. Geri dönüyorlardır. Tabii ki emekli büyüklerimiz de devamlı gidip geliyor. Değerli izleyiciler, tekrar bir noktaya değinmek zorundayım. Bir haber bana ulaştı. Bu haberi de size iletmem lazım. Bu benim görevim. Benim için mühim olan sizleri bilgilendirmek, sınırlarda mağdur kalmıyorum. Bakın, gurbetçi vatandaşımızın başına birkaç meyve için neler gelmiş. Hatta sonunda hapishaneye bile girmiş Sıla yolunda bulunurken. Ailesi tabii ki mağdur kalıyor. Sınıra yakın bir akaryakıtta beklemek zorunda kalıyorlar. Geceyi orada geçiriyorlar. Yani araçla devam edemiyorlar. Değerli izleyiciler, vatandaşımız yani kamyondan kavun, karpuz, şudur budur getirmiyor. Normal aracından geliyor ve bakın neler olmuş, neler bitmiş. Sizler de bu hatayı yapmayın ve bu haberi size ilettikten sonra müsaade ederseniz birkaç bilgi de vermek istiyorum. Tekrar biliyorum, çoğunuz biliyorsunuz ama genç vatandaşlarımız var, belki ilk sefer duyarlar. Hırvatistan sınırında meyve taşıyan gurbetçi aile ceza kesildi. Kamyondan değil, normal aracından götürüyor. Bakın, karara itiraz eden baba gözaltına alındı ve tutuklandı. Aile avukatsız yargılama yapıldığını iddia ederek yardım istedi. Peki neler oldu, neler bitti? Türkiye'den Almanya'ya dönüş yolunda olan gurbetçi bir aile. Yani normal aracından izini bitmiş, Almanya'ya geri dönüyor bu adam ya. Hırvatistan sınırında meyve taşıdıkları gerekçesiyle ceza aldılar. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Hırvatistan, siz de görmüşsünüzdür. Sizi belki aramamışlardır ama görmüşsünüzdür. Devamlı böyle 8-10 araba kenara çekiyorlar ve didik hepsini teker teker arıyorlar ve bütün her şeyi indiriyorlar. Hepsini. Karara itiraz eden baba çıkan gerginliğin ardından gözaltına alınıp tutuklandı ve işte en büyük hatası da burada. Şimdi size detaylı olarak o konuda da bilgi vereceğim. Olay Ağustos'ta oluyor. 28 Ağustos'ta Bayakova sınır kapısında yaşanıyor değerli izleyiciler. Ailenin kızı Sıla Yolu.com'a bütün bilgileri veriyor. Yaptığı açıklamada polis ekiplerinin aracı ayrıntılı şekilde aradığını, bagajı tamamen boşalttığını söylemiş. Araçtaki bazı meyvelere izin verilirken, bakın bu da yani benim pek aklım ermiyor. Bazı meyvelere izin veriliyor, bazılarına verilmiyor. Kavun ve karpuz gibi ürünler yasaklı sayılıyor. Kavun ve karpuz. Polis meyvelerin imha edileceğini ve para cezası kesileceğini bildirdi. Aile ise meyveleri torunlarına götürdüklerini belirterek karara itiraz etti. Ve değerli izleyiciler, işte püf noktası da burada. Hiçbir şansımız yok. Birincisi, yolluk kadar yanınıza alın, daha fazlasını getirmeyin. İkincisi, daha fazlasını getirecekseniz, sınırda görürlerse, ceza yazmak isterlerse bu cezayı ödeyeceğiz. Ve ödemezsek bakın işte bu olan olay bizim de başımıza gelebilir. İtiraz sırasında gerginlik büyüyor. Tabii adamcağız öfkelenmiş. Çoğumuz öfkelenebilir. Belki de iyi de davranmadılar. Adam yolda yorgunu. İddiaya göre bir polis memuru babayı ayrı bir odaya götürüyor. Burada çıkan arbede sonrası baba yere yatırıldı, gözlüğü kırıldı ve ayakkabıları çıkarıldı. Böyle bir şey oldu mu zaten hemen yere yatırıp ayakkabılarını çıkarıyorlar. Neden? Ayakkabısız kalsın, kaçamasın diye. Bu polislerin tekniğidir. Beni seyreden polis vatandaşlarımız varsa bana da tabii ki buradan yorumda yazabilir. Anne kadın memur tarafından eşine müdahale edemedi. Yani yardım edemiyor ve saatlerce eşinden haber alamadığını, sağlık sorunlarına rağmen ilaçsız, bu adamcağız ilaç da alıyormuş ve aç şekilde sınırda bekletildiğini belirtiyor. Geceyi ise sınır kapısında yakınında bir akaryakıt istasyonunda geçirmek zorunda kalıyor ailesi. Ve baba da tabii o gece hapishanede, karakolda
demirlerin arkasında geçiriyor. Avukatsız yargılama iddiası. Kızları babasının avukatsız yargılandığını ve doğrudan cezaevine gönderildiğini iddia etti. Aile ancak birkaç gün sonra bir avukat aracılığıyla babasının hangi hapishanede bulunduğunu öğrenebildi. Kızı ise insanlarımız böyle mağdur edilmemeli diyerek yetkililerden yardım istedi. Yalnız yetkililer de böyle bir şey olduktan sonra fazla bir şey yapamaz. Çünkü orada o gerginlik oluyor. Bu sefer gümrük memurları ne yapıyor? Biraz evvel izah ettiğim gibi bakın gözlüğü de kırılmış, yere yatırıyorlar, kelepçeleri takıyorlar. Sen öyle yaparsan biz böyle yaparız iddiası ve adamı, değerli izleyiciler, yani bir 2-3 gün sizi içeri atabilirler. Bu işlemler bitene kadar tabii ki avukat da gelir sana yardımcı olur ama ne olmuş olur? 2-3 günün yanmış olur. Ailen de sınır kapısında, akaryakıt istasyonunda mağdur kalır, perişan kalır. İyi değil. Yani siz içeridesiniz, aileniz orada. Onun için biraz evvel söylediğim gibi bakın. Birincisi kavun karpuz artık yolluk götüreceğiz. Tekrar söylüyorum. Ama tabii ki bazı vatandaşlarımız diyor ki benim köyümdeki kavun hiçbir yerde yok. İnanıyorum, olabilir. Benim köyümdeki peyniri ben hiçbir yerde bulamıyorum. Zeytini bulamıyorum. Ama yasak. Değerli izleyiciler, yasak. Bunları yolluk kadar götürün. Artık bunu öğrenmemiz lazım. Ve Almanya gibi bir yerde artık o kadar çok Türk marketleri var ki. Yani kavun karpuz çeşitli türleri var. İtalya'dan geliyor, Türkiye'den geliyor, İspanya'dan geliyor. Bunları orada da yani satın alabiliriz. Ama biliyorum, ben hatırlıyorum bundan seneler evvelsi biz daha hatta çocukken dedem, mekanı cennet olsun, rahmetli, kendi tabii ki tarlasında, köy yerinde yaşıyorlar. Kavunları, karpuzları vardı. Babama Naci oğlum şu kavunu da at arabanın arkasına, şu karpuzu da at. Babam diyordu yeter artık baba, araba ağır, gidemeyeceğiz, zorlaşacağız, bilmem ne, şöyle yok. Şu karpuzu da at, yok bu karpuzu da at. Yani ısrar ediyordu yanımıza almaya ve alıyorduk ve geri dönüyorduk, İsviçre'ye geliyorduk. Ama değerli izleyiciler, ben şimdi şu anda 58 yaşındayım. 45 sene evvelsini konuşuyorum. O zaman bu kontroller bu kadar sıkı değildi. 3 karpuz için kimse kimseye bir şey demiyordu. Geç diyordu ya. İsterse 5 karpuz olsun. Yani benim yaşımda olanlar bilir. Bana yorumlarda yazın. Sizler de yaşamışsınızdır. Ondan sonra bir teneke peynir getiriyorduk biz. Kimse bir şey demiyordu. Bir teneke zeytin getiriyorduk. Kimse bir şey demiyordu. O zamanlar öyleydi. Ne vize vardı ne bir şey vardı. Onun için değerli izleyiciler, bakın videonun başında söylediğim gibi bilhassa bilmeyen gençlere, yeni gidenler, süt ve et ürünlerine en çok dikkat edeceğiniz, yolluk tüketebileceğiniz kadar. Ve kavun, karpuz da arkadaşlar getirmeyin ya, fazla getirmeyin. Bir iki karpuz at arabanın arkasına, yolda kesip yiyebileceğin kadar. Yani karpuz iyidir. Yoruldun mu şöyle yemekte sofrayı şöyle halıya atın yere, Sıla yolun tadını böyle çıkarıyorduk biz. Atıyorduk kilimi yere, oturuyorduk üstüne, annem böyle taze domates salatası filan yapıyordu, soğanlı muanlı, yanında taze ekmek. Değerli izleyiciler, gerçekten gerilere döndüm bir an, kusura bakmayın. Onun yanına da o karpuzu kestim mi tabii ki süper mi süper. Bir de kavun oldu mu daha ne olsun ki, işte Sıla yolun tadı o. Ama fazla getirmeyin değerli izleyiciler, ne olursa olsun. Bakın soruyorlar, zeytinyağı ne kadar getirebilirim? 1-2 litreye bir şey demiyorlar ama sen 20 litrelik zeytinyağı tenekesini arabanın arkasına atarsan tabii adam zaten ceza yazmak için bir şey arıyor. Onu gördü mü tamam işte diyor, tamam ben kazandım diyor. Zeytinyağını da elinden alıyor. Cezayı da bastırıyor. Ondan sonra sınırlarda mağdur kalıyoruz. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sizler ne yaşadınız yazabilirsiniz. Biz de öğrenelim. En sonunda ne diyorum? Sıhhat en mühimi. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.